Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle bu videomuzda Selçuk Eczacı Deposu'nu hissesini inceleyeceğiz. Yatırım tavsiyesi değildir. Uyarımızı da yaptıktan sonra bunlar kendi görüşlerimizdir diyelim ve grafiği incelemeye başlayalım. Bakın daha önce belirttiğimiz bir bölge vardı, haftalık şöyle bakıyorduk ve bu bölgeye daha önce değinmiştik. Bu bölge mükemmel, kaçırılmayacak, alanlar için asla üzülmeyecek bölgeydi. Hafif üzerinden ne oldu? Şu bölgeden dönüş gerçekleşti. Bunun da farklı nedenleri var. Dolar bazlı olarak incelediğimizde göreceksiniz. O yüzden şimdi burayı şöyle günlük oda açalım ve buranın altı kaldıralım. Bu ne oldu? İptal oldu. Ve şu bölgeden, bakın şu bölgeden dönüş gerçekleşti arkadaşlar. Şu bölgeden dönüş gerçekleşti. Yani bir üst kademeden bu desteği aldı, buradan gitti. Peki neler olmuş? Bakın burada hemen bir formasyon görebilirsiniz rahatlıkla. Burası bir omuz, burası bir baş, burası da bir omuz, kırılım ve yukarı doğru gidiş. Hatta onay bile almamış. Sert bir şekilde böyle hızlı götürdüklerini görüyorsunuz. Burası artık bir ne olacak? Bir denge görevi görecek. Yine alıcılar nerede olacak? Alıcılar şöyle bir baktığımızda haftalıkta bir bakalım. Şöyle bir de günlükte bakalım. Alım yerlerimiz. Evet, şimdi şu bölgelere dikkat edin. Aynı bölgeler kullanılabilir mi? Daha sonra yine kullanılabilir. O zaman şu bölgeye bir ne yapacağız? Şöyle bir destek seviyesi olarak kullanılabilir bölge olarak belirleyeceğiz. Yine şu bölgede çok böyle güçlü olmamakla birlikte bu bölgede değerlendirilebilir ama asıl değerlendirilebilir bölge şunun altı. Çünkü burası bir kez çalışmış, iki kez çalışmış, daha önce gelmiş, yine çalışmış burada aslında. Şöyle bir kullanılabilir bir bölge olmuş bizim için. Yani olası BIST'in geri çekilişinde burası bizim için değerli bir bölge olarak karşımıza çıkıyor. Bundan daha yukarıda artık bir gövde, bakın boyun çizgisinin olduğu yer bizim için. Şurada satıcı aşağı doğru getiriyor fiyatı. Daha sonra buradan üstlerine çıkıyor. Demek ki burası bizim için değerli bir bölge oldu artık. Çünkü desteğin direncin desteğe dönüştüğü bölgeler değerliydi. Şimdi burası da bizim için önce direnç olmuş, daha sonra desteğe dönüşebilecek olası bölge olduğu için buradan geri dönüşlerde kullanılabilir bir bölge olur bizim için. Zaten burada bir geri dönüş hareketini yakalarsanız size getireceği getiri %18'lik bir kar getirisi. Daha aşağıdan yakalarsanız %38'lik bir kar getirisi. Neden böyle diyoruz peki? Çünkü uzun vadede hala pozitif olmaya devam ediyor. Haftalıkta arkadaşlar gördüğünüz gibi pivotun üzerine atmış. Bakalım MACD yeni al verdi. Daha yeni bir al verdi ve güzel bir bölgeden al verdi. Daha yukarı doğru eski seviyeye kadar bu al ne yapabilir? Gidebilir. O yüzden destekler bizim için alım görevi görecek. Bakın aylıkta zaten hiçbir sıkıntı yok. Pozitif yoluna devam ettiğini görüyoruz arkadaşlar. Evet, Selçuk Eczacı bu şekilde şuradaki bölge çalıştı ve gerçekten güzel bir kar getirisi sağladı. %60'lık ortalama, 58-60'lık bir kar getirisiyle birlikte yatırımcısını tekrar üzmeden yukarı gitti. Zaten biz bu hissenin güzel olduğunu söylemiştik ve asıl destek bölgesinin çalışabilir bölge olduğunu ve kaçırılmayacak bir bölge olduğunu belirtmiştik burada ama buraya kadar ne yapmadılar? Fiyatı ucuzlatmadılar arkadaşlar. Peki bunun nedeni? Şimdi nedenine bakalım. Dolar bazlı incelediğimizde dolar bazda aynı bölgede bir akümülasyon, bakın haftalıkta. Şurada güçlü bir multi-candle zone dedikleri şurada güzel bir bölge var. Bunu artık kaldırabiliriz. Bu artık gitti. Bu bölgeye dokunmadan şu üstteki alıcı ince böyle ufak bir alıcı bölgeyi çalıştırdılar arkadaşlar. Dolar bazında buradaki bölge çalışınca TL bazında da şu bölge çalıştı. Şu bölge çalıştı. O yüzden buradan döndü ve fiyat istediğiniz bölgenin üzerinden %60'lık bir kar getirisi sağladı. Buradaki bakın şöyle günlükteki hareketleri incelediğinizde ben burada bir şey koydum. Bakın şöyle şunu uzatabiliriz. Range koydum arkadaşlar. Fiyat burada zikzaklar olarak hareket ediyor. Pardon. Şöyle yapalım. Zikzak hareketlerine devam ediyor. Yani altına şunu da geniş bir şekilde görmeniz için şöyle yapalım. Bakın burada fiyat geliyor destek. Geliyor direnç olarak çalışıyor. Sonra range'in orta kısmını kullanıyor. Tekrar buradan aşağı altına bırakmadan hemen yukarı çeviriyorlar.
Demek ki burası güzel bir destek bölgesi olarak çalışıyor. Tekrar geliyor. Bu da geçilmesi zor bir gün kırmızı yakıyor ve tekrar hızlı bir alıcıyla karşılaşıyor. Buraya geliyor. Buradan tekrar desteğe dönüyor. Bu direnç desteğe dönüyor. Yani ortak range'in orta kısmını kullanıyor. Şimdi tekrar buraya yani 1.67 dolar seviyesine gelebilir. Buradaki bu akümülasyon, bu birikim yukarı patladığında bir bu kadar daha ne yapacak? Biz bunu şöyle klonla dersek bir bu kadar daha yukarı gidebilir. O zaman fiyat şöyle olur. Önce burayı test edecek. Yani 1.86 daha sonra 2 dolar ortalama bir test edeceği bölge. Çünkü range kadar yukarı giderse böyle bir seviye olur. Zaten dikkat ederseniz bakın şöyle fiyatı range'i üst kısmı oturttuğumuzda bakın buradaki SR seviyesine geliyor. Yani burası bizim için değerli olacak. Dolar bazında diyorum. Değerli bir bölge. Yine burası da üst, zaten buradan sonra da hızlı rally devam edeceğini düşünüyoruz. Dolar bazında güçlü bu kadar yükseldiyse daha güçlü alımlar geleceğini düşünebiliriz. Ama daha şu an burası kırılmadı. Önemli olan kırılması gereken bölge. Burası alım yapılabilir bölgeler. Burası buradan döndü. Şu an buranın altında kıracak mı kırmayacak mı diye takip edeceksiniz. Borsa İstanbul olası geri dönüşünde kaçırılmayacak desteklerden bir tanesi de bu bölge olarak karşımıza çıkıyor. Bu bölge aşağı giderse o zaman stop olmak gerekiyor kesinlikle. Daha aşağıdaki bölgeyi kullanmak gerekiyor dolar bazlı, yani şu bölgeyi kullanmak gerekiyor. Dolar bazlı asıl bizim çok daha öncelerden beklediğimiz bir bölge. Şurayı kullanmak gerekiyor. O zaman burası uzun vadede bir omuz olmuş olur. Bir baş, daha sonra omuz olur ve böyle yukarı gitmek isterse de oradaki desteklere göre ne yapacağız? Çalıştıracağız. Peki şöyle bir de indikatörlere bakalım. Evet bakın al vermeye yaklaşıyor sanki haftalıkta. Yani birkaç hafta sonra buradan bir al geldiğinde yani birkaç ay boyunca da bu al daha yukarı fiyatı götürecek demektir. Yine aylıkta hala alda buradan bir sat gelmedi. Buradan yukarı tekrar kırılım gelip yukarı doğru fiyat bizi taşıyabilir. Fiyat şu an al sinyalleriyle dolu arkadaşlar. Bollinger bandına baktığımızda günlükte iyi, haftalıkta şu an dirençle karşılaştığını görüyorsunuz. Ama aylıkta baktığımızda pozitif. İşte biz bundan dolayı trend var diyoruz. Bu trend bizi ne yapabilir? 2 dolar seviyesine kadar taşıyabilir. O yüzden Selçuk Eczacı TL bazlı da baktığımızda zaten her şey pozitifti. Destekler kullanılabilir. Bölgeler belirleyip kendimize geri çekilmelerde BIST'in satış yediği bölgelerden burada ne yapabilir? Ticaret yapabiliriz. Şöyle her birinden bir dönüş emaresi gördüğümüzde kademeli olarak ne yapabiliriz? Kendimiz de burada alımlar gerçekleştirebiliriz. Zaten çok aşağı artık buradan şöyle %30'luk bir düşüş gelip gelmeyeceğini yani kestiremeyiz ama bence bu kadar ucuzlamasına fiyatın izin vermeyecekler. Çünkü dolar bazında gayet ucuzladı ve daha dolar bazında asıl bir çıkışa başlamadı. Dolar bazında güçlü bir çıkışa başlaması için şunun üzerine bir hareket yapması lazım. Daha sonra bir düzeltme, daha sonra rally. Yani bu hareket gelmesi lazım. Şu an akümülasyonda TL bazlı ise pozitif olarak yükselişlerine devam ediyor. Bu şekilde arkadaşlar kullanılabilir bölgeler böyle. Sağlık sektörü ölmeyecek, bitmeyecek bir sektör. Dinlenip bekletip daha sonra yine yukarı doğru devam eden bir sektör, büyüyen ve büyümeye devam eden bir sektör. Zaten Türkiye'nin nüfusu da devamlı kalabalık ve artış olduğu için hiç bitmeyecek bir sektörde yatırım yaptığınızda güzel yerlerden, destek noktalarından alımlar gerçekleştirdiğinizde sizi üzmeyecek ve size kazandıracak diyebiliriz. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Sağlıcakla kalın.